Merhaba, ben Şule. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün birlikte bu gördüğünüz hasır sepeti yapacağız. Minik sepeti yapacağız birlikte. Hem de bu çam iğnelerinden yapacağız. Ayrıca minik bir çekilişle bu sepeti bir kişiye hediye etmek istiyorum. Çekilişle ilgili ayrıntıları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle topladığım çam iğnelerini birkaç kere yıkadım ben. Sonra üzerini kaplayacak şekilde kaynar su dökerek bekletiyorum. Bu şekilde en az yarım saat bekleyen çam iğneleri kırılganlık özelliklerini kaybediyorlar. Siyah kısımlarını temizliyorum. Bu işlemden sonra ben çam iğnelerini birkaç defa daha yıkadım. Hatta çamaşır deterjanı katıp yıkadım. Köprüden önceki son çıkış, bir daha yıkayamayacağımız için tekrar su durulana kadar yıkadım. O gün ne kadar kullanacaksam o kadarını bu hale getiriyorum. Sonrasında zaten tekrar kurumaya başlıyorlar. O yüzden her gün ne kadar kullanacaksanız o kadarını hazırlayın. Şöyle bir pipete ihtiyacımız var. Bir de ipe ihtiyacımız var. Sağlam bir ip olması yeterli. Bu 50 numara pamuklu dantel ipi. Evde bu vardı. Bunu değerlendirmek için bunu kullanacağım. Ama eğer bunun için özellikle bir ip almayı düşünüyorsanız makrome alabilirsiniz. Daha dayanıklı olur. Bir de şöyle bir iğne ihtiyacımız var. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle pipetimi bunlardan geçiriyorum. Boylarını eşitleyelim. İçindekinin çok sıkışık olmaması lazım. Yani şu hareketi bize sağlaması lazım. İçinden kayması lazım. Zorlamamamız lazım. İpimi bunların boyunu eşitledikten sonra şöyle bağlıyorum. Buraya bu şekilde bağladıktan sonra sarıyorum. Sıkı bir şekilde. Çam iğneleri kurudukça daha da küçülüyorlar. O yüzden şu an bunu ne kadar sıkı sararsam o kadar iyi. Şu şekilde sıkıca sarıyorum. Yaklaşık 3 santim saracağım böyle. Evet. Şimdi şu tarafını iğneye geçiriyorum. Şimdi bu kadar sardık. Bunu şöyle ikiye kıvırıyorum. Evet. İkiye kıvırdıktan sonra şuradan karşıya geçiyoruz. Önce şu şekilde dikiyorum bunu, yani birbirine. Bu şekilde geçtim bir kere. Tekrar geçeceğim. Bu işlemi birkaç kere tekrarlayacağım. Son kez. Şimdi bu hale geldi. Şu fazlalıkları kesiyorum. İpi kesmemeye dikkat edin ama olabildiğince de dibinden kestim. Şimdi sarmaya devam. O yüzden sarmaya devam edeceğimiz için ipi bu tarafında, yani uzun tarafta bıraktığınızdan emin olun. Ve şuraya birazcık iğne ekleyelim. İğneyi de nasıl ekliyoruz? Şöyle tam ortalarına koyuyorum her zaman. Kenardan koymamaya özen gösterin. Şöyle ortasından itiyorum gittiği yere kadar. İlerledikçe bunu tekrar edeceğiz sürekli. Şimdi biraz daha saralım. Şöyle yarım santim daha sardım. İğneyi tekrar elime alıyorum. Ve bunu şöyle iterek buraya döndürüp dikmeye çalışıyorum. Bir daha dikelim. Bu ilk aşama biraz daha zorlayıcı bir aşama. Sonrasında işler kolaylaşacak. Merak etmeyin. Hatta
zevkli bir hal bile alacağını söyleyebilirim. İyice çekiyorum bunu. Ve biraz daha sarıyorum. Bu sefer daha az sarıp daha çok dikelim. Bir yandan sarıyorum, bir yandan döndürüyorum. Bize en çok dönme yerleri zorlayacak zaten. Ve son kez tekrar dikiyorum buraya. Yani son kez dikişim değil ama bu şekilde sarıp son dikişim. İyice çekiyorum. Ve şöyle bir şey elde ettim şu an. Şöyle yukarıdan aşağı verip her defasında dikeceğim. Bir yandan dönmeye devam ediyorum etrafından. Şimdi şu şey kısmı bitti tamamen. İple doladığımız kısım bitti. Bundan sonra şu dikişlerin olduğu yerlere atarsak dikişlerimizi daha muntazam, düzgün bir görüntü olur. Ve inanın bundan sonrası çok daha kolay gidecek. Ama dönüşlerde biraz tabii şu aralara da atabilirsiniz. Arada. Bundan sonra bunu istediğimiz çapa getirene kadar böyle döne döne ilerleyeceğiz. Şu an benimkinin çapı 10 santim kadar oldu.
Bundan sonrasında artık yukarı çıkmaya başlıyorum. Tabanını bitirdim böylece. Şimdi şunu alıyorum. Hafif şöyle üstüne getiriyorum. Şimdi bunu alıyorum. Evet. İğnem elimde. Yine aynı işlemi yapar gibi bu tarafa getiriyorum ipimi. Ve buradan batıyorum. Bu işlemi tekrarlıyorum. Aynı delikten tekrar geçiyorum. Şimdi devam ediyorum. Biraz daha kaydırdım pipeti. Şimdi şuradan yine aynı şekilde batıyorum. Bu işlemi yine aynı deliğe batarak tekrarlıyorum. Şimdi yine kaydırdım pipeti. Şuraya batıyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Şimdi yine battım. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Bunu böyle dolandıracağım şimdi. Aynı yere 2 kere batmayı unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi bir buradan geliyor, bir üstünden tekrar getiriyorum aynı ipi delikte. Şimdi şurası bizim bu tabanından yukarı çıktığımız kısım burası. Bunu şu sırayı buraya kadar öreceğim ve burada bitireceğim. Sonrasında kapağına geçeceğim. Şimdi daha fazla ekleme yapmayacağım. Şurada benim başlama noktam şurası. Şuraya kadar bunu saracağım. Pipeti çıkartıyorum artık. Şunları bitirene kadar
saracağım bu şekilde. Şimdi şuradaki şunları buradan kesiyorum. Evet. Ama ipimi koparmadan evvel şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şurada bitirdik ama şunu battığım aynı yere bir daha batıyorum. Şuna da yapalım aynı şeyi. Artık bitirebiliriz. Eğer şöyle şeyler varsa da bunları da kesiyoruz. Gövde kısmı bitti. Sıra geldi kapağa. Kapağa da aynı tabanı başladığımız gibi başlıyoruz ve gövdenin çapına ulaşana kadar devam ediyoruz sarmaya. Gövdenin çapına ulaştığımızda kapak da bitmiş olacak. Buraya şey eklemiyorum. Daha fazla çam iğnesi eklemiyorum. Olanı sarıp kapatıyorum. Kapağı bitirdikten sonra bir de şuraya bir kozalaktan kulp takacağım böyle. Bunun için de şöyle hemen silikon ısıtalım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sepetimiz bitti. Şu şekilde. Sepetimiz hazır. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.